Geçen sene lig ve kupa şampiyonu. Eski futbolcumuz, yardımcı teknik direktörümüz O.Ljubljana'nın önderliğinde kazandıkları 2 tane kupa vardı. O yüzden rakibimizin ne kadar önemli bir takım olduğunu biliyoruz. Rakibimize çok önem veriyoruz ve buradan İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Her maçta olduğu gibi Galatasaray'ın amacı her maçı kazanmaktır. Bizim de amacımız burada kazanarak geri dönmek. Of course, they have started in the 11th of July, and they have started 2 weeks ago, and they have played many games before us, and we have played only 2 official games so far. And in this period, of course, we have recovered with our players who have arrived later on. We have been in a recovery period so far, and with that, of course, we are in the race. We have gone through a round, and right now as well, our target is to eliminate our opponent, of course, but we know how good, how eager a team we are facing right now. Last year, they have been the champions in the league and the cup. Our ex-player and ex-assistant coach has been directing them. With them, they have won 2 championships in the last season. It's a very important opponent for us. From here, with an advantageous score, we want to go back to Istanbul. Like in every game for Galatasaray, our objective is to win, and our objective for this game as well is to win and go back. Yes, Dries, what do you want to say about the game? What I want to say? I want to win, and I will take it. I just want to say that we are here and we are very focused. We know it's going to be a difficult game. We saw them play. They have a good team that play from the back and a lot of players that come inside and want the ball and look for the goal. And so we know that it's going to be a difficult game, but we are preparing ourselves. And like the coach said, I think we are starting to get ready for the competition and everything is starting and we're very hungry to go in Champions League and it's on us to go. Evet, sadece söylemek istediğim şey biz buradayız ve odaklanmış vaziyetteyiz. Biliyoruz ki zor bir maç olacak önümüzdeki. Onların nasıl oynadığını gördük. İyi bir takımları var. Geriden oyun kuruyorlar. Birçok oyuncu aynı anda içeriye kapalı bir şekilde oynayıp da topu geri kazanmaya ve gole gitmeye çalışıyorlar. Zor bir oyun olacak yani. Ama biz kendimize güveniyoruz ve hocamızın da söylediği gibi biz hazırlanıyoruz şu anda. Hazır olduk bile diyebiliriz. Her şey başlıyor artık. Mücadeleye hazırız ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye de çok açlıkla bekliyoruz ve bize kalmış bir şey artık bundan sonrası. Sorusu olan var mı? Murat Bey buyurun. Ben Mertens'e soracağım. Fanatik Gazetesi'nde Okan Buruk. Yarın için başarılar dilerim ayrıca. Son maçta çok şık bir gol attı. Çalışılmış bir gol müydü? Bir de bazı çevreler Kuşkaş ödülüne layık görürdü bu golü. Kendisi ne düşünüyor? About the last game, you had scored a goal that was very classy. Have you been training that? This is the first question, and second one is the Kuşkaş the trophy. They say that maybe you can get that one. Do you think that that's gonna happen? I'm training on this when I was 4 years old till now, so I'm training every day, and it's a situation that we trained this week with the coach, and he said there is maybe some room. They leave players in front, so you have maybe space there, and that's what we do. We watch the opponents and we try to see positive things for us, and that's what we did, and we scored a goal like this. And you can win games on free kicks and on corners, and that's why we train really hard on it. And by winning the prize, I don't know. I'm not thinking about this. I'm thinking about the game for tomorrow because I would love to go in Champions League. I know what a beautiful competition it is. I played many games with Napoli, but I would love to play with Galatasaray because I can't imagine the atmosphere there will be in the stadium.
Bununla ilgili antrenmanlarımı 4 yaşımdan beri yapıyorum aslında. Her gün de antrenmanımı yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık bu hafta. Orada belki bir boşluk bırakıyorlar. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada bir boşluk olabiliyor. Biz yaptığımız gibi her zamanki rakibimizi izledik. Kendimiz için avantaj olabilecek şeyleri izliyoruz, görüyoruz. Ve oradan gol atabileceğimizi gördük. Duran toplarda, işte frikiklerde, kornerlerden maç kazanma şansımız var. Biz de bunun üzerine çalıştık. Ödülle ilgili olaraksa ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar güzel bir ortam olduğunu biliyorum çünkü. Birçok maça çıktım Napoli ile birlikte ve Galatasaray'la da şimdi bunu yaşamak istiyorum. Hayal bile edemiyorum şu anda nasıl bir atmosferle karşılaşırız bizim stadımızda. Evet. Dris'e sorusu olan varsa Dris'e soruları alalım. Tibet Bey buyurun. Evet, Mertens Galatasaray açısından oldukça önemli bir figür. Geçtiğimiz sezon bunu gördük. Bu sezon artık daha fazla maça çıkacak bir Galatasaray var. 55-60 maçı bile görebilir. Belki onun bölgesine bir transfer gelebilir. Tabii ki Avrupa maçı için buradayız ama buradaki forma rekabeti, gelecekteki forma rekabeti için ne söylemek ister? Kariyerinin devamında nasıl bir planlaması var? Futbolu Galatasaray'da bırakmak ister mi? You're a very important player for us, of course. We have seen this last season, but we will be playing 55, maybe 60 games this season, and there are maybe plans to transfer another player for your position as well. How do you see your future, and how do you see Galatasaray in general about that? Will you be making your jubilee in Galatasaray? Do you have any plans about that future? Jubilee, backstop. No, I'm 36, and I will turn 37 this season, but I feel 25 in my head, but in my body, no. And I think this will be my last year because I don't know. I want to try also other things in life, and I want to achieve other things. But I still enjoy it every day, and I think I can. I'm used to play 2 times in a week, and last year sometimes it was a little bit strange to play only 1 time because we didn't lose many games. But if you lose or you play a bad game, you're angry with yourself and you want to go to the next game. And when it takes a week, it's long. So I was not used to this because the last 9 years I played in Naples, and I always played 2 times a week, and it goes on till March or May, and so I'm not used to it to play 1 time in a week. So I really look forward to play again 2 times a week and play important games and improve also the level of Galatasaray. Evet, 36 yaşındayım ben şu anda. 37 olacağım bu sene ama içimde 25 hissediyorum. Yani aklımda o şekilde, vücudum olarak değil tabii ki de. Sanırım bu sezon son sezonum olacak benim. Çünkü bilmiyorum, yani farklı şeyleri de denemek istiyorum hayatta. Farklı başarılar da elde etmek istiyorum. Ama her gün hala çok keyif alıyorum ve haftada 2 kere oynamaya da alışığım. Son sezonumuzda bazen garip gelmişti haftada sadece bir kere oynamak. Çok fazla maç kaybetmedik ama kaybettiğinizde veya iyi oynamadığınız zaman kendinize kızıyorsunuz ve bir sonraki maçı oynamak istiyorsunuz. Bir hafta olduğu zaman arada biraz fazla uzun geliyor. Ben buna alışık değildim. Son 9 sene Napoli'de oynadığım zaman hep sezonda her hafta 2 maçımız oluyordu. Bu benim için normal olandı. Haftada 1 kere olmasına alışık değilim yani. Ama tekrardan haftada 2 kere maça çıkmak ve önemli maçlara girmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum ve aynı zamanda Galatasaray'ı da daha fazla ileriye götürmek istiyorum. Any other questions to Dries? Dries'e başka soru var mı? Okay. Hocamıza başka soru varsa onunla devam edelim. Tibet Bey buyurun. Gheorghe'ye karşı oynadığınızda rakip 23 lig maçına çıktıktan sonra daha hazır bir şekilde karşınıza gelmişti ve saha şartları da çok iyi değildi. Şimdi biraz daha iyi bir koşulda oynayacaksınız saha anlamında. Rakip de çok ekstra hazır bir takım değil. Galatasaray'a yakın bu anlamda. Galatasaray'ı hazır görüyor musunuz? Beklediğiniz seviyeye ulaşmasına ne kadar var sizce?
In the last round, we have played against Zalgiris, and they have been already playing in their season, and they had played many games. And but this opponent didn't have that much chance to improve and get ready. Maybe a bit closer to Galatasaray in that sense. And also the pitch, the situation in the pitch was different in the last round. In this round, we will be in a pitch that we are used to. How do you see our chances in this game in that sense? Tabii ki takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Bir kere birçok oyuncumuz 4. 5. 6. haftaya geldi. Onun dışında hazır olmayan oyuncularımız tabii geç katılan oyuncularımız. Yani Icardi gibi, Zaha gibi, Bakan bu daha geç katılan oyuncularımızdan biriydi. Halil katıldı. Yani bize çok geç katılan oyuncular var. Onun dışındaki diğer oyuncularımız ben hazır olarak görüyorum. Şimdi bana en iyi oynadığınız hazırlık maçında sorarsanız o da belki Hull City'nin maçının ilk yarısıydı. Belki ilk hazırlık maçımızdı. Ondan sonraki maçlarda daha çok o oyunu tam olarak yakalayamadık ama o oyunu yakalayacağız. Bunu yakalama şanslarımızdan biri de yarınki karşılaşma. O yüzden ben bir kere oyuncularıma hep güvendiğimi söylüyorum. Yarın için de çok güveniyorum ve bunun yanında onların en iyi performansları, en iyi konsantrasyonu vereceklerine de çok inanıyorum. Vermek de zorundalar zaten. Hepimiz vermek zorundayız. O yüzden bu maç bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Yani hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Yani manevi açıdan bunun bir tarifi yok. O yüzden ben oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin içerisinde yer almak istiyorum. O yüzden yarın onlardan en iyi performansını isteyeceğim. Kendimden de en iyi performansı istiyorum bu arada. Kendi ekibimden de. O yüzden yani hazırız, hazır değiliz diye bir laf etmek istemiyorum. Yani hazır olmak zorundayız. En iyi oyunumuzu oynamak zorundayız. You understand? I see that my team is ready. We have to be ready. First of all, most of our players on the third, fourth, fifth week they have arrived. Outside of that, the other players who have come later, Icardi, Zaha are some of the examples. Bakambu, one of the players who have arrived later. Halil joined us. We have many players who have joined late, but outside of that, the other players, I see that they are ready. And if you tell me which game we have played the best in the friendlies, I would say that the first half of Hull City game was the best. Our first friendly was that one. And the following ones, we couldn't catch the same game actually, but we will get that game again. And one of the chances for that is the next game we have tomorrow. First of all, I always say that I have confidence in my teammates. I have a lot of confidence in them. Besides that, the best performance and best concentration, I believe that they will give. We all are obligated to do that, of course. This is very important for us in the Champions League, economically and sentimentally. Sentimentally, it is indescribable, actually. With my players, I want to be in the Champions League. Because of that, tomorrow, from them and from us as well, I will expect the best of the performance, my team as well. In that sense, we are ready or we are not ready. In that sense, I don't want to comment on that. I think we have to be ready and we have to play the best we can. Serhan Bey. Hocam başarılar dilerim. Sizin liderliğinizde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gireceğini umuyorum ve istiyorum da. Layık olduğu yerde zaten Şampiyonlar Ligi. Şunu sormak istiyorum. Zaha geldi. Hazır mı? Ne zaman oynayabilir? Bir de sizin hep oyun stilinizde bir Rashica denklemi de vardı. Rashica'daki son durum ne hocam? Hello, I wish you the best of success. Where you deserve, where Galatasaray deserves is the Champions League, and I believe that you will go there. First question is about Zaha, if he's ready or when he will be to play, and the other question is about Rashica, if he's gonna be coming. Evet, Wilfred 2 gün takımla birlikte antrenman yaptı. Bir sonraki maç için bizden yavaş yavaş süre almaya başlayacağını düşünüyoruz. Ama çok fazla da hızlı bir şekilde, yani onu da riske etmek istemiyoruz. Onu doğru bir şekilde programlayarak onu takım içerisine katmak istiyoruz. Onun yanında kimi sormuştunuz? Rashica için tabii ki yani beğendiğimiz, istediğimiz, kadromuzda geçen sene önemli işler yapan bir oyuncu. Yani oyuncu olarak da, karakter olarak da, kişilik olarak da kadroda hep istediğimizi söylüyoruz. Ama bu transfer dönemiyle ilgili ne zaman ne olacak bilemiyoruz. Bu süreç sürüyor.
Biz aslında şu anda maça odaklıyız. Yani maçı düşünüyoruz ama bugün için baktığımızda özellikle yani Zaniolo'nun da bir sakatlığı oldu. O da bir sonraki maça inşallah bizle beraber olacak. Yani kanat oyuncusu anlamında tabii ki ileriye dönük bu anlamda bir oyuncu da içeriye koymak istiyoruz. Bu da Rashica. İlk tercihimiz tabii ki Rashica. Wilfred has trained with the team for 2 days, and the next game he asked for some time. Slowly, step by step, we expect him to play more, but a bit too quick. We don't want to take risks with him. Correctly, with a program in our mind, we want him to join the team. Besides that, Rashica, as we have said, of course, he's a player that we liked from last year's good players that has made many things well in our team. As a character, as a personality as well, we always say that we want him. But this is the transfer period. About it, we don't know what's going to happen. There's a process going on. We are more focused on the game right now. But when we look at it for today, especially, Zaniolo also is injured, for example. And in the next game, hopefully, he will be with us in the next game. Besides that, about the wingers, of course, for the future, in that sense, another player we are thinking of adding, and our first option is Rashica, of course. Son soru, last question, Murat Bey buyurun. Hocam yarın için başarılar. Hocam zemine bakma şansınız oldu mu? Çünkü çok yağmur yağmış buraya. Zaten malum biliyorsunuz da sel olaylarını. Bir de Icardi'nin durumu nedir hocam? Oynama şansı olabilir mi? Teşekkür ederim. Coach, did you have a time to check the field because in the pitch because there was a flood here, and the second is Icardi's situation if he is going to be able to play for the tomorrow's game. Zemine birazdan bakacağız ama çok iyi olmadığını duyduk. Burada tabii çok fazla maç oynanıyor. Bir de rakip takımla burada antrenman yaptı. O yüzden sahanın durumu hem yağmurla birlikte çok iyi olmadığını duyduk ama birazdan çıktığımızda bakacağız. Icardi için de o da tabii ki bize geç katılan oyunculardan biri. Kadroda oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Oyun içerisinde maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz. The pitch we are going to check out in a bit, but we know that it's not very good. There are many games being played here. The opponent team also trained here. Because of that, besides the rain, of course, we know that the pitch is not very good. But in a bit, when we go out, we will see. About Icardi also, he is one of the players who have come late, but he is in a situation where he can play. That's why he is in the squad. Depending on the situation and how the game goes, we are thinking in the game that he may play. Our press conference finished. Thanks to all. Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize teşekkür ediyoruz.